Herkese selamlar dostlar, hoş geldiniz. Uzun zamandır vizeler, finaller derken zamanımın tamamını YouTube'a ayıramamıştım. Neyse ki tüm sınavlarım bitti ve sizlere daha fazla içerik üretebileceğim. Zamanı veya interneti kısıtlı olanlar olabilir. İşte onlar için dakikaları ve bölümleri şuraya bırakıyorum. Geçiş yapıp rahatlıkla izleyebilirsiniz. Ama videonun tamamını bölünmeden izlemeniz sizler için daha faydalı olur. Çocukken daha mutluydun değil mi? Çünkü amacın günü kurtarmak değildi. Hayattan keyif almaktı. Daha fazla gülmekti, daha fazla oynamaktı. Biz büyüdükçe dünya kötüye gitmiyor. Sadece biz büyüdükçe içimizdeki masumiyeti ve çocuk taraflarımızı kaybediyoruz. Keşke sadece çocukluk taraflarımızı bir kenara bıraksak. Hayattan keyif aldığımız tarafları da bir kenara bırakıyoruz. Yetişkinlik tahrip edilmiş çocukluktan başka bir şey değildir. Cümlesi sana anlamlı gelebilir. Ama bu hayattaki hiçbir şey senin gülmenden ve senin mutlu olmandan daha önemli değil. Hayatta aklına gelemeyecek her şey olabilir ve her şey biz insanlar için. Yeri gelince parasal sıkıntılar çekebilirsin veya terk edilip aldatılabilirsin. Bu durumlarda bile vah vah edip kendini ağlatacak mısın, yoksa daha fazla güçlenip bunun bir çözümü olmalı diye tekrardan ayağa kalkacak mısın? Olaylara bakış açın kişiliğini ve mutluluğunu etkileyen en önemli etken. Burada anlaştık. Bir de hayatta her şey karşılıklı. Sen mutluluk istiyorsun ama bir dön kendine sor bakalım. Sen etrafına, çevrene mutluluk veriyor musun ki mutluluk isteme hakkın var? Sürekli negatif enerji yayan, her konuştuğunda dertlerinden dem vuran insanlar, arkadaşlarım falan varsa hayatından çıkar at gitsin. Çünkü böyle tipler bataklığa giderken seni de yanında sürüklüyor. Çocukluk ve negatif enerjiyi bir kenara bırakalım ve hayattan keyif alma maddesine, ikinci maddemize geçelim. Biliyorum çok fazla meşgulsün, hatta yediğin yemekten, içtiğin sudan bile tat almıyorsun. Çünkü o anda bile düşünüyorsun. Yarın yataktan sağ çıkacağımızın garantisi bile yokken neden hala somurtuyorsun ve neden hala bu kadar fazla düşünüp mutluluğuna engel oluyorsun? Dün bitti gitti. Dediğim gibi yarının da garantisi yok. Yaşayabileceğin ve elinde tek bir an var. O da tam da şu an. Sınırlı nefese sahip canlılarız ve yaşam bize verilmiş en güzel hediyelerden biri. Hayat bize ne getirirse getirsin hiçbir zaman iç huzurumuzu ve mutluluğumuzu kaybetmeyelim. Çünkü her şeyin bir sınırı olduğu gibi bu yaşamımızın da bir sınırı ve sonu gelecek. Yaşamının sonu geldiğinde bir kere gülemedim, hayatta bir kere mutlu bir nefes alıp veremedim demeni istemem. Bu yüzden şu anda düşüncelerini ve kafa yapını değiştirmeye başla. Çünkü zaman akıp gidiyor. Ben anlam veremiyorum. Senden daha önemli ne var ki? Oturup üzülüyorsun. Her şeyin geçici olduğunu hiçbir zaman unutma. Sen bile kalıcı değilsin. Az önce nefesten bahsettim değil mi? Şu an bir Covid hastası için bile bir nefes yaşam demektir, mutluluk demektir. Bunu sen kendin de iyi biliyorsun. Peki biz sağlıklı insanlar ne yapıyoruz? Günde tam ortalama 80.000 defa rahatça nefes alıp verebiliyoruz. Bu bize mutluluk getirmiyor. Hiç durup düşündün mü? O Covid hastalarından biri bir nefes almak için bu acıyı çekiyorken 80.000 nefesi alıp verirse nasıl mutlu olur diye. İşte bu yüzden aldığın nefeste bile mutlu olacaksın. Geçelim 3. maddemize. 3. maddemiz teşekkür ederim maddesi. Gün içinde mutlaka teşekkür ederim, sağ ol gibi kelimeleri kullanıyorsun. Artık bu kelimeler dilimize o kadar yerleşmiş ki ruhsuz bir şekilde söylüyoruz. Ve bu ruhsuzluktan öncelikle arınmalısın. İnsanların yüzüne bir şey şükran ifade ederken ya da teşekkür ederken içtenlikle gülümseyerek şükranını, teşekkürünü iletirsen emin ol karşındaki de sana sıcak bakışla mutluluk verir. Kalbinden tam da şurandan gelen bir teşekkür diline dökülüp karşı tarafa giderse iki tarafı da mutlu eder. Bu mutluluğu başlatan neden sen olmayasın? Şimdi bu videoyu çekiyorum ama güneş bir batıyor bir çıkıyor, bugün hava belirsiz gibi bir şey. Buna rağmen yine de moral bozmak ve isyan etmek yok. Çünkü bir sonuca vardırmayacak. Ve ben bugün bu videoyu başarıyla çekip bitireceğim. Siz de şu an izliyor oluyorsunuz. 3. maddemiz olan teşekkür etmeyi arkada bıraktık. Şimdi gelelim 4. maddemize. 4. maddemiz ise başkalarına iyilik yapmak. Gerçekten sen başkalarına canı gönülden iyilik ve yardımda bulunursan senin kendi iç huzurun da seni rahatlatacak, vicdanın daha rahat bir şekilde seninle devam edecek.
Sana bu konuşmaları yapıyorum ama konuşmalarımın havada kalmaması ve yanlış olmaması için akademik makaleleri de okuyup araştırıyorum. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kemal Sayar hocamızın yaptığı bir araştırma var. Bu araştırmayı 2006-2007 yılları arasında yapıyor. Bu araştırmada görülen şu: insanlar iyilik yaptığında ve yardımda bulunduğunda bunun karşılığında aldığı mutluluk ve huzur daha kalıcı oluyor ve bu mutluluğu, huzuru etrafına daha fazla saçabiliyor. Mutsuzluğunun bir diğer sebebi de var. Sahip olduklarınla yetinmeyip daha fazlasını isterken yersiz bir şekilde huzursuzluk, mutsuzluk yaşıyorsun. Bir mahalle düşün. Şimdi bu mahallede herkesin arabası var ve hepsi yeni model. Sadece eski olan sende var. Kendini onlarla kıyaslayıp yersiz yere mutsuz olmanın bir faydası yok sana. Çünkü senin çapın belli ve gelirin farklı. Kendi elinde olanla onunla mutlu olmaya çalışmalısın. Bir yandan bu durum senin isyan etmene de sebep değil. Sen de çalışırsan, daha fazla emek verirsen sen de sahip olabilirsin. Hiçbir şey imkansız değil. Maddi şeyler yüzünden yaptığın stresler sana kalıcı olarak sağlık sorunları bırakır. Her insanın maddi manevi durumu birbirinden tamamen farklı. Sen kendi güzelliklerinle güzelsin ve özelsin. Kendine odaklanmayı ihmal etme. Osho'yu bilmeyen yoktur. Eğer ilk kez duyuyorsan kitaplarını okuyabilirsin, internetten araştırabilirsin. 2018 yılında sanırım belgeseli de çıkmıştı. Ama kitapla belgeseli bayağı birbirinden farklı. Neyse, konumuza dönelim. Osho'nun çok güzel bir sözü var. Hayat korkularınızın bittiği yerde başlar. Osho'dan bahsetmişken okuduğum bir kitabını kesinlikle es geçemem. Yaratıcılık kitabını şiddetle tavsiye ediyorum. Alıp kesinlikle okumalısın. Çünkü farklı düşüncelere bakarken bir anda kendini bulacaksın. Öyle bir kitap. Videonun konusu mutluluk ama kitaptan bahsettik. Emin ol, mutluluğa giden yolda kitapların da büyük bir etkisi var. Şöyle ki, kitap okursan gün içindeki veya hayatındaki düşüncelerden uzaklaşıyorsun. İster istemez başka dünyalara dahil olduğun için mutluluk yaşayabilirsin. Tabii okuduğun kitapların türü de önemli. Seni batağa götürecek kitapları okumanı tavsiye etmem. Bulunduğun ülke, yaşadığın hayat şartları, maddi manevi durumun ne olursa olsun hiçbir şekilde üzülme ve somurtkan bir şekilde bir hayat geçirme. Çünkü hayat kısa. Ne için üzülüyorsun? Hiçbir şey kalıcı değil, dediğim gibi tekrardan da söylüyorum. Bu yüzden kendine odaklan, sağlığına odaklan ve gerçekten sağlığına, kişisel bakımına da önem gösterirsen bu senin mutluluğunu, huzurunu da arttıracak. Bunu yine yapılan araştırmalar söylüyor. Son maddemize geldik. Tüm bu konuşmalarımı bağlayabileceğim tek bir madde ve tek bir kelime var. O da şu: sevebilmek. Gerçekten şuranızla canı gönülden her şeyi sevin. İçtiğiniz suyu sevin. Yolda tanımadığınız, kaldırımda yanınızdan geçen insanları bile sevin. Yediğiniz yemekten tat alın, sevin, mutlu olun. Gerçekten hayat kısa ve bu hayat güzelliklerle dolu. Sen gülümseyebildiğin ve mutlu olduğun kadar bu güzelliklere sahip olabileceksin. Sonrasında istesen de zaten sahip olamazsın. Farkında mısın bilmiyorum ama ülkemizde çoğu kişi mutsuz ve bu mutsuzluğu kademe kademe birbirimize yaydık. Salgın hastalıktan daha berbat bir şekilde yayıldı. Mesela AVM'ye gidiyorsun veya normal bir esnafta bile bir şeyi alırken o sana verdiği hizmetin karşılığında somurtkan yüzünü de sana sunuyor. Yani bilmiyorum, bu insanlar nasıl olacak? Tamam, bu mutsuzluğa sebep olarak maddi sıkıntıları örnek gösterebiliyorsun. Buna da hak veriyorum ama ne olursa olsun yine de gülümsemeliyiz. Bazıları bana diyecek ki tuzun kuru, oturduğun yerden bunları söylemek kolay. Tabii ki ben de böyle bir hayat istemiyorum. Bireysel refah da istemiyorum. Tüm ülkemizin ülkesel olarak refaha ihtiyacı var. Bunu yine biz sağlayabiliriz. Öte yandan maddi sıkıntılar yüzünden yaptığın stres, yüzünün somurtkanlığı ve mutsuzluğun sana sağlık problemleri olarak kalıyor. Şu an olmasa bile ilerleyen yaşlarında bu sana etkisini gösterecek. Biliyorum, sıkıldım ve son kez söylüyorum. Hiçbir şey senin mutlu olmandan, gülmenden ve stressiz bir hayat yaşayarak huzurlu olmandan daha önemli değil. Fiziksel ve ruhsal sağlığın şu an yerindeyse çok şanslı insanlardan biri de sensin. Bunun değerini bil. Sevgiyle, saygıyla hoşça kal, kendine iyi bak. Kavgayı bırak, her gün bu şarkımı söyle. Sevdikçe güler
kardeşim, elini ver bana, gel kardeşim. Neşe getirdim sana, al kardeşim. Ye, iç, gül, oyna. Sar kardeşim, kolunu boynuma sev kardeşim. Canım feda yoluna tap kardeşim. Tüm insanlara. Dünyaya geldik bir kere, kavgayı bırak, her gün bu şarkı